31 Ocak 2019 gecesi Hull Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan 21 yaşındaki Libby, ertesi sabah erken saatte dersi olduğu için üniversiteden arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmakta tereddüt etti. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemediği için onlara katılmayı seçti. Üniversiteye yakın bir paylaşımlı evde yaşayan Libby, gece boyunca erkek arkadaşı James ile iletişimde kaldı ve ona son mesajını akşam 10.30'da gönderdi. Bir sonraki gün 1 Şubat'ta James ve Libby'nin arkadaşları ve ailesi onunla iletişim kuramadıkları için alarm zilleri çaldı. Evine yapılan bir ziyaret onun evde olmadığını ortaya çıkardı. Polis arkadaşlarını sorguladığında Libby'nin kulüpten ayrıldıklarında onlarla birlikte olmadığını öğrendi. Arkadaşları Libby'nin kapı görevlileri tarafından çok sarhoş olduğuna inanarak Veli Gece Kulübü'ne alınmadığını bildirdi. Onun güvenliği için endişelenen arkadaşları Libby'yi Wellesley Caddesi'ndeki evine götürmesi için bir taksi organize etmişlerdi. Libby'nin kaybolmasının ardından polis çevrede kapsamlı bir araştırma yaptı ve bu araştırma onun ev anahtarlarının yakındaki bir bahçede bulunmasıyla sonuçlandı. Bölgeden güvenlik kamerası görüntüleri topladılar ve birkaç tanıkla röportaj yaptılar. Bu kanıtlar Libby'nin bir taksiyle geri döndüğünü ancak evine girmediğini, bunun yerine sokağa yürüdüğünü doğruladı. Polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerine dayanarak Libby'nin ortadan kaybolmasında belirli bir şüpheliye odaklandı. Potansiyel bir failin kimliğini belirlemelerine rağmen Libby'nin nerede olduğu bilinmiyordu. 7 hafta sonra Libby'nin cesedi Spurn Point ile Grimsby arasında Humber Nehri deltasında bulundu. 26 yaşındaki Pavel olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Libby'nin kaybolduğu bildirildikten kısa bir süre sonra sorgulanmış ancak serbest bırakılmıştı. Polonya vatandaşı olan Pavel, ailesiyle birlikte Hull'da yaşayan ve North Yorkshire, Malton'daki Carrow Foods'ta çalışan bir adamdı. Polisle yaptığı görüşmede Libby'yi sokakta ağlarken gördüğünü ve onu eve bırakmayı teklif ettiğini söyledi. Kendisi, Libby'yi bazı oyun alanlarının yakınında rahatsız olduğu için bıraktığını ve onunla en son o zaman görüştüğünü iddia etti. Masumiyetini savunan Pavel, polislere güvenlik kamera görüntülerini kontrol etmelerini önerdi. Ancak görüntülerin incelenmesinin ardından yetkililer Pavel'i tecavüz ve cinayetle suçladı. Pavel suçlamaları reddetti. Savcılık, Libby'nin evine son derece savunmasız bir durumda döndüğünü, sarhoş, yalnız ve ev anahtarlarını yanlışlıkla bir komşunun bahçesinde düşürdüğünü belirtti. Savcılık, Libby'nin kaybolduğu sırada muhtemelen hipotermi ve şiddetli duygusal sıkıntı yaşadığını, bunun anahtarlarını kaybetmesiyle daha da kötüleştiğini mahkemeye vurguladı. Libby'nin ağladığı ve yürümeye çalışırken defalarca düştüğü görüldü. O gece Libby ile karşılaşan birkaç tanık, onun görünür şekilde stresli bir durumda olduğunu ifade etti. Duruşma sırasında jüri, Libby'nin evine yakın bir yerde taksiden indikten sonra etkileşimde bulunduğu birçok tanığın ifadelerini dinledi. Bir öğrenci olan Thompson, Libby'nin taksiden indiğini gözlemledi ve onun yere düştüğünü, yaklaşık 10 saniye yerde kaldığını ve sonra yürümekte zorluk çektiğini, oldukça dengesiz göründüğünü belirtti. Libby'nin komşuları olan öğrenciler Hannah ve Emma, Libby ile taksiden indikten sonra karşılaştılar. Evlerinin yakınında Libby'nin ağladığını, hıçkırdığını duydular ve onu içeri davet ettiler. Ancak Libby tekliflerini kabul etmedi. Dart maçından dönen Roland ve Alan, Libby'yi yerde görüp yardım etmek için durdular. Libby'nin Roland'dan onunla yatmasını ve bir sarılma istemesi sırasında anlamsız şekilde mırıldandığını, Roland'ın bunu reddettiğini belirttiler. Libby bu duruma karşı hakaret içeren dil kullandı. Yaklaşık 10 dakika yardım etmeye çalıştıktan sonra çaresizlik içinde ayrıldılar. Başka bir tanık olan Lorna, 31 Ocak'ta gece yarısından kısa bir süre önce Libby'yi bir otobüs durağının yakınında yere uzanmış, ağlayan ve çığlık atan bir şekilde gördüğünü bildirdi. Alan, Libby'nin konuşmasını bozuk bir şekilde yaptığını, kendi kendine konuştuğunu ve oldukça sarhoş olduğunu belirtti. Savcılık, Libby bu stresli durumda olduğu sırada Pavel'in çevrede dolaştığını ve fırsat aradığını iddia etti. Pavel'in gece yarısından kısa bir süre sonra Libby'yi fark ettiğine inanıyorlardı. Jüri, Pavel'in gümüş rengi Opel Astra marka aracının bölgedeki hareketlerini gösteren kamera görüntülerini gördü. Araç, genellikle döngüsel desenler oluşturacak şekilde hareket ediyordu. Savcılık, Pavel'in o gece aktif olarak potansiyel bir kurban aradığını öne sürdü. Jüriye, Pavel'in geçmişi hakkında bilgi verildi. Bu bilgilerin Libby'nin kaybolmasından önce cinsel amaçlı bir dizi hırsızlığı içerdiği belirtildi. Pavel'in çaldığı eşyaları hatıra olarak sakladığı biliniyordu. Libby'nin vakasıyla ilgili olarak tutuklandığında
Yetkililer aracında çalınmış olduğuna inanılan kadın iç çamaşırları ve cinsel oyuncaklar ile genç kadınların fotoğraflarını buldu. Başlangıçta Pavel, bu eşyalar hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Ancak daha sonra hikayesini değiştirip bu eşyaları unuttuğunu ve nereden geldiklerinden emin olmadığını söyledi. Libby'nin kaybolmasından önceki yıl, Pavel uygunsuz teşhircilik ve röntgencilik yapmıştı. Mahkeme, bir kız öğrencinin kendisi üstünü değiştirirken Pavel olarak tanımlanan bir adamın penceresinden içeri baktığını ve sadece birkaç santim ötede durduğunu gördüğü korkutucu bir olay yaşadığını duydu. Başka bir olayda bir kadın Pavel'in erkek arkadaşıyla özel bir an sırasında onu izlediğini gördü. Daha sonra evinde rahatsız edici koşullar altında kullanılmış bir doğum kontrol hapı ve kadın iç çamaşırları bulundu. Başka bir kurban, çocuğunun oyuncağının yakınında benzer eşyalar buldu. Adli bilimci Nikola, Pavel'in çalınan iç çamaşırları üzerinde DNA ve vücut sıvıları bulunduğunu ve bu durumun eşyalarla uygunsuz bir temas olduğunu öne sürdü. Savcılığın anlatımı, gece yarısından sonra Libby'nin Pavel'in aracına bindiğini, Oak Road oyun alanlarına götürüldüğünü detaylandırdı. Libby'nin araca bindiğine dair kamera görüntüleri mevcutken oyun alanlarındaki olayları gösteren herhangi bir görüntü bulunamadı. Savcılık, Pavel'in yüzündeki yaraların Libby'nin yaşam mücadelesi sırasında ona karşı direnmesi sonucu olduğunu belirtti. Dava özetinde jüriye, kanıtların Libby'nin o gece yalnızca onu ıssız bir alana izole edip kontrol edilemez cinsel dürtülerini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir adam tarafından saldırıya uğradığını gösterdiğini ifade ettiler. Libby'nin ölüm nedenini kesin olarak belirlemek savcılık için zorluklar yarattı. Adli tıp uzmanı Dr. Matthew, Libby'nin cesedinin uzun süre su altında kalması nedeniyle ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediğini ve suya girmeden önce canlı mı ölü mü olduğunun değerlendirilmesinin karmaşıklığını ifade etti. Sağ bacağının iç kısmında belirgin bir morluk bulundu ve üst dudağında 2 kesik, darbe nedeniyle oluşmuş bir travmayı işaret etti. Ayrıca ağzının etrafında küçük kanamalar gözlemlendi. Ancak bu yaraların su içinde veya ölüm zamanına yakın bir dönemde meydana gelmiş olabileceği de kabul edildi. Dr. Matthew, Libby'nin vücudunda görünmeyen ek yaraların olabileceğini de belirtti. Mahkeme 3 potansiyel ölüm nedenini duydu: hipotermi, boğulma ve asfiksi. Dr. Matthew, hipoterminin yetersiz giysi, ıslak giysiler veya alkol tüketimi nedeniyle meydana gelebileceğini açıkladı. Toksikoloji raporları, Libby'nin kanındaki alkol seviyesinin 100 ml başına 198 mg olduğunu ve bu seviyenin yasal sürüş limitinin 80 mg üzerinde olduğunu gösterdi. Dr. Matthew, ölümünü kesin olarak hipotermiye bağlayamadı ancak bunu tamamen reddedemedi. Boğulma ile ilgili olarak Dr. Matthew, boğulmayı doğrudan gözlem olmadan doğrulamanın zorluğuna dikkat çekti. Tipik belirtiler arasında ağızdan köpük veya balgam gelmesi, akciğerlerin iyi şekilde genişlemesi, kalbi örtmesi ve çatlak bir akciğer dokusu bulunur. Libby'nin durumunda akciğerleri biraz çatlak ama ıslak veya önemli ölçüde genişlememişti ve ağızdan köpük gelmemişti. Bu nedenle boğulma ölüm nedeni olarak kesinlik kazanamadı. Libby'nin asfiksi ile ilgili yaralarının incelenmesinde beyin veya kafatasında kanama bulunmadığı ve yüz kemiklerinin hyoid kemiği dahil sağlam olduğu görüldü. Alın, burun ve göz kapaklarındaki sıyrıklar ölüm sonrası su hareketleriyle uyumlu olarak değerlendirildi. Dr. Matthew'un ifadesine göre gözlerde veya dudaklarda asfiksi veya boğulma belirtisi olabilecek küçük kanamalardan yoksunluk asfiksiyi kesin olarak dışlamadı çünkü bu belirtiler ölümden sonra hızla kaybolabilir. Sonuç olarak hipotermi, boğulma ve asfiksi potansiyel nedenler olarak değerlendirildi. Ancak Libby'nin ölümünün kesin nedeni belirlenemedi. Mahkemeye Libby'nin bedeninden alınan örneklerden Pavel'in DNA'sı ile eşleşen semen sıvısı hücrelerinin bulunduğu bildirildi. Pavel'i tanıyanlardan gelen ifadeler olası suçlayıcı kanıtlar sağladı. Pavel'in arkadaşı, Pavel'in bir otobüs durağında bir kıza evine götürme teklifinde bulunduğunu ve kızın ona yakınlık göstermeye başladığını aktardı. Pavel'in bir iş arkadaşı ise Pavel'in bir kıza evine götürme teklifinde bulunduğunu ve kızın aracında garip davranarak kıyafetlerini çıkardığını, bunun üzerine Pavel'in onu araçtan indirmeye çalıştığını belirtti. Savcılık lehine tanıklık eden Pavel'in komşusundan gelen ek kanıtlar da sunuldu. Komşu, 1 Şubat günü öğleden sonra Pavel'in araç paspaslarını temizlediğini, bu kadar soğuk bir günde bunun alışılmadık bir faaliyet olduğunu belirtti. Libby'nin savunma yeteneğini değerlendiren Profesör Charles ise,
alkol tüketiminin Libby'nin kendini savunma kabiliyetini önemli derecede azalttığını, bunun ellerde uyuşma, koordinasyon bozukluğu ve genel dengesizliklere yol açtığını ifade etti. Kapanış konuşmasında savcı, Libby'nin savunmasız ve zor durumdayken soğuk bir gecede Pavel ile şehvetli bir aktivite için gönüllü olarak arabadan çıkmasının mantıksız olduğunu vurguladı. Savcı, bu senaryonun sağduyuya aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca jüriye Pavel'in geçmişini hatırlatarak onu bir kurtarıcı değil, kendi arabasıyla hareket eden biri olarak tasvir etti. Savunma, Pavel'in Libby ile o gece buluştuğunu, ona bir yolculuk teklif ettiğini ve karşılıklı rızaya dayalı bir ilişkiye girdiklerini ileri sürdü. Pavel'in Libby'yi fenalaştığı için oyun alanına götürdüğünü ve onu bıraktığında hala hayatta olduğunu iddia etti. Savunma, Libby'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Duruşmada Pavel kendi savunmasında ifade verdi ve Libby'yi Beverly Road'da ağlarken gördüğünü, merhamet duygusuyla onu eve bırakmayı teklif ettiğini belirtti. Pavel, Libby'yi kaldırımda üzüntü içinde bulduğunu ve ona yardım etmek istediğini söyledi. Ayrıca aralarındaki cinsel ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu ısrarla vurguladı. Jüri, Libby ve Pavel'in Beverly Road'daki görüntülerini izledi. Ardından Oakwood oyun alanına gittiler. Pavel, o gece bir kadınla tanışma niyetiyle arabayla dolaştığını kabul etti. Ayrıca daha önce kadın iç çamaşırlarını, kişisel oyuncaklarını çaldığını ve insanları pencerelerden izlediğini itiraf etti. Bu bilgiyi başlangıçta evliliği nedeniyle gizlediğini söyledi. İfadesinde, Libby'nin tuhaf davranışlarının içtiği bir şeyden veya içkisine katılmış bir maddeden kaynaklanabileceğini öne sürdü. Ona bir yolculuk teklif ettikten sonra Libby'nin arabada sıcağın etkisiyle daha da rahatladığını belirtti. Ancak arabada ilerlerken Libby'nin kusacakmış gibi bir hareket yaptığını ve bu nedenle oyun alanlarının yakınında durduğunu iddia etti. Pavel, aracı durdurduktan sonra Libby'nin araçtan inmek istediğini ancak yere düştüğünü ve karda dizlerinin üzerine çöküp ağladığını anlattı. Pavel, olay yerinden ayrıldığında Libby'nin kaldırımda yürüdüğünü ve onu bir daha görmediğini ifade etti. Eve döndükten sonra banyo yaptığını ve bir film izlediğini söyledi. Libby için endişelenen Pavel, daha sonra oyun alanlarına geri dönüp onu kontrol etmek istediğini ancak bir şey bulamadığını iddia etti. Duruşmada, Libby'nin yeme bozukluğu ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunları yaşadığı, annesi Lisa tarafından paylaşılan bir ifadeyle ortaya çıktı. Lisa, Libby'nin ömür boyu su ve karanlık korkusuyla yaşadığını, bu nedenle kızının intihar edeceğine inanmadığını belirtti. Libby'nin tıbbi kayıtları, ruh sağlığı sorunlarını doğruladı ve intiharı düşündüğünü gösterdi. Pavel'in Libby'nin savunmasızlığından faydalandığını ama tecavüz veya cinayet işlemediğini iddia ettiler. Ayrıca Libby'nin nehre kazayla düşmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdiler. Pavel'in avukatı müvekkilinin yalanlarını açıklarken, masum insanların bazen yalan söyleyebileceğini kabul etti. Pavel'in Libby'yi o halde yalnız bırakmaması gerektiğini kabul eden savunma, onun ailesini korumak için yalan söylediğini öne sürdü. Savunma, Pavel'in suçlandığı iddialarla ilgili doğrudan bir kanıt bulunmadığını vurguladı. Jüri, başlangıçta oy birliğiyle karar veremedi. Ancak yargıç Justice çoğunluk kararını kabul etti. Pavel oy birliğiyle tecavüz ve 11'e 1 çoğunlukla cinayet suçlamalarından suçlu bulundu. Karar sonrasında Libby'nin annesi Lisa, derin kederini ve Libby'nin ölümünün hayatı üzerindeki etkilerini dile getirdi. Babası Russ da duygusal acısını paylaştı. Ceza sırasında yargıç, Pavel'in cinayetten önce giderek cesurlaşan suç davranışlarına dikkat çekti ve yakalanmayacağına dair kendine güvendiğini belirtti. Ayrıca, Pavel'in kadınlara açıkça bakış atmasını ve onların bakışlarını fark etmelerine rağmen durmamasını vurguladı. Yargıç, Pavel'in Libby'nin bedenini gizlemeyi amaçladığına, cesedinin denize taşınarak bulunmamasını umduğuna dair güçlü bir inancı olduğunu söyledi. Pavel, cinayetten en az 27 yıl, tecavüzden ise ek olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu hikaye günlük durumlarda dahi karşılaşılabilecek tehlikeleri ve kişisel güvenliğe dikkat etmenin önemini hatırlatıyor. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.